Herkese selamlar. Mustis Flashpad YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde sizlere ev tipi burger yapıyoruz. Yapımı çok kolay, malzemelerimiz çok. Her zaman evde bulunan malzemeler. Onun için şimdi sizlere öncelikle malzemelerimizi sayayım. 200 gram dana kıyma. Dana kıymanın hafif yağlı olmasına dikkat etmek zorundayız. Yani %15 yağlı olsa bize yeter. Çünkü hiç yağsız burger eti çok kuru düşer. Onun için yağlı dana boyun ve kaburga kısmından aldığınız kasabınıza veya da alışveriş yaptığınızda söylemeniz yeterli. Yuvarlak kesilmiş salatalık turşularımız, balzamikli hardal sos yapacağım size, hafif acılı. Onun malzemeleri hardal, tuz, kahverengi şeker kullanıyoruz. Daha iyi bir aroma ve renk versin diye. Balzamik sirkemiz ve hafif zeytinyağımız. Yemek geçmeden önce kıymamızı hafif karabiber tuzla yoğurmamız lazım. Ne kadar yoğun, yani ne kadar uzun süreli yoğurursak daha başarılı ve yani sakız kıvamını alırız. Hamburgerin şeklinin piştikten sonra şeklinin bozulmamasını sağlarız. Çok az göz kararı tuzumuzu ve karabiberimizi kıymamızın üstüne kendimiz öğütüyoruz. Yaklaşık iyice karışana kadar 30-40 saniye. Neden ev tipi burger diyoruz? Yani evimizde hamburgere verecek şekil verecek aletimiz olmayabilir. Onun için elimizden geldiği kadar kendimiz burger şekline getireceğiz. Ondan dolayı fazla yuvarlak olması önemli değil. İyice karabiber ve tuzun karıştığına emin olduğunuz zaman yoğurma işlemini bitirebilirsiniz. Evet. Normal hamur işinde poğaça yapar gibi gayet sakin bir şekilde, illaki dediğim gibi yuvarlak olmasının hiçbir özelliği yok. Sadece ekmek şeklini, yani bu yaptığımız 200 gram burgerde aşağı yukarı bir %15 kayıp olacak. O da içindeki yağ oranı. Yine bunda döküm tavayı kullanıyoruz. Döküm tavanın özelliği içinde çizgilerin olması ve kızartacağımız burgere şekil vermesi. Çok güzel bu şekilde yoğurduktan sonra kıymanın birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Şu şekilde attıktan sonra normalde bunu bir kabı ters çevirip onunla da yuvarlak şekil verebilirsiniz. Ama o kadar dediğim gibi önemli bir şey değil. Bu arada tavamızı kızdıralım. İçine de yağ döküp, çok az yağ döküyorum. Neden? Zaten etimizde %15 yağ var. İlk etapta tavaya kıymamız, yani burgerimiz yapışmasın diye çok az tabanına yağ döküyorum. Evet, gayet yeterli. Bu arada yağımız ısınana kadar ben biraz daha kıymamızın özleşmesi ve birbirine yapışması için biraz daha yoğuruyorum. Çok basit. Hiç strese girmeden evde yapabileceğiniz burger tipi. İçteki karabiber ne kadar taneli olursa o kadar daha güzel görüntü ve lezzet verir. Her zaman söylüyorum, toz karabiberi fazla tercih etmiyoruz et ürünlerinde. Çünkü neticede bir sulu yemek tarzı değil. Sulu yemeklerde gayet iyi oluyor toz karabiberimiz ama bu tip et ürünlerinde pul tarzında olan karabiberler, yani öğütülmüş karabiberler daha etkili ve daha güzel oluyor. Şu şekli vermemiz yeterli. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tavamıza atıyoruz. Bu arada ben ekmeğimizin içine gelecek olan domatesimizi hazırlıyorum. Domatesin büyük olmasına dikkat edin. Neden? Çünkü ekmeğin içine koyduğunuzda tek parça olması çok daha güzel. Çünkü yemeği veyahut da burgeri yerken domatesin tüm şekilde kalması daha iyi, daha etkili oluyor. Şu şekil büyük domatesini kestiğiniz zaman tek parça halinde domatesimizi içine koyabiliriz. Soğanımızı da aynı şekilde yuvarlak halka halinde
Ne kadar ince yaparsak, evet şu şekil, 2 parça ekmeğimizin içine yeter. Bu şekil. Köftemizi yani burgerimizi hızlı şekilde bir anda çevirmeyin. Çünkü ilk etapta yapışacaktır. Bu da gayet normal. Hafif küçüldüğünü görüyorsunuz. Hop, bir seferde şu şekilde gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik. Köfte piştikten sonra ekmeğimizi de aynı tavada ısıtıyoruz. Bastırmıyoruz ama ekmeğimizin formu kaybolmasın diye. Etin salmış olduğu yağı ekmeğe verirsek daha güzel bir lezzet verir. Onun için burgerimiz piştikten sonra ekmeğimizi de içine koyup çok az kızartabiliriz. Bu arada diğer malzememiz roka. Hamburgere çok yakışan bir yeşillik. Onun yanında dilimlenmiş salatalığımız ve yapacağımız sos çok güzel bütünlük kazandırıyor. Biraz sonra sosumuzu yapacağım. O da çok basit tarifli. Yaklaşık 30 tane çırparak elde ettiğimiz bir sos türü. Müthiş bir lezzet katacağına inanıyorum. Burgerimizi bir kez daha çeviriyorum. Dediğim gibi ilk etapta çevirdiğiniz zaman, koyduğumuz zaman çevirmiyoruz parçalanmasın diye. Buna çok dikkat edelim. Evet, domatesimiz hazır. Ekmeğimizi de tavaya atmak üzere hazırlıyoruz. Evet. Burgerin ne kadar yağ saldığını görebiliyoruz. O da burgerimize lezzet veren ayrı bir etken. Kesinlikle yağsız kıymadan burger tavsiye etmiyorum. Ama tabii yağ yemeyen seyircilerimiz olabilir, tüketmeyen seyircilerimiz olabilir. Onun için yağsız kıymada tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu formu koruyamazsınız. Bunu korumamız için hafif yağ olmak zorunda. Bir kez daha çeviriyorum. Evet. Burgerimiz pişti. Hafif dinlendiriyorum. Bu arada ekmeğimizi tavanın içinde sadece ısıtıyoruz. Burgerimizden süzülen yağları ekmeğe uygularsak çok ayrı bir lezzet daha veriyor. Onun için az ısıtırsak güzel bir lezzet elde etmiş oluruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. O sıcaklıkta ekmeğimiz hafif derecede pişecek. Şu şekilde yeterlidir. Hemen burgerimizi içine koyuyoruz. Üstüne domatesimiz geliyor. Soğanımızı uyguluyoruz. Şimdi de sosumuzu hazırlamak üzere malzemelerimizi birbirine karıştıralım. Sosumuz gayet basit ve pratik. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı hardal koyuyoruz. Herkesin yapabileceği çok basit bir tarif. Yaklaşık 1 çay kaşığı kahverengi şekerimizi, yaklaşık yarım yemek kaşığı balzamik sirkemizi koyuyoruz. Çok yoğun olmasını tavsiye etmiyorum. Etkileyici bir tadı olduğu için farklı tatlar çıkabiliyor ortaya. Her zaman bunu az kullanmanızı, arada bir tadıp yetmezse tekrar arttırmanızı tavsiye ederim. Daha iyi karışım olsun diye Mustis Gurme serisinden sızma zeytinyağımızdan az koyuyoruz. Evet.
Karabiberimiz. Yine olmazsa olmazımız. Göz kararı. Tuzumuz. Evet. Yaklaşık 30-40 saniye arasında bunu karıştırıyoruz. Böyle bir kahverengi renk alacak. Kahverengi renk alana kadar sosumuzu karıştırmaya devam ediyoruz. Tabii kahverengi şekeri seçmemizin sebebi biraz karamelize olması, renginin farklı olması ayrı bir hava katıyor burgerimizde. Evet, içinde de tekrar tane tane olan karabiberimizi görüyoruz. Tamamen koyu kıvama denk geldi. Görüyorsunuz. Gayet basit. 30-40 saniyede olabilecek bir şey. Ben şimdi hafif tadına bakacağım. Koyuluğu gayet iyi. Sirke oranımız harika. Şimdi hamburgerimizi içine uyguluyoruz. Direkt etin üstüne koymuyorum. Neden? Çünkü et sıcak olduğu için yaptığımız sosun bir özelliği kalmıyor. Daha çabuk çözünür olduğu için içinde hemen sıvılaşıyor. Buna dikkat etmek zorundayız. Onun için soğanın üstüne uygularsak, şu kaşığımıza da güzelce yaydırırsak müthiş bir sos elde etmiş oluyoruz. Rokalarımızı sosumuzun üstüne koyup burgerimizi servise hazırlıyoruz. Evet. Afiyet olsun.